Günaydın, günaydın, günaydın herkese. Artık tam olarak bugün Roma'da son günümüz. Son günümüz olduğu için dedik ki Roma'da gezmediğimiz, görmediğimiz hiçbir yer kalmasın, her yeri gezip görelim. O yüzden mükemmel bir rota hazırladık. Bu rotanın içerisinde yaklaşık 20 tane yer var. Bugün gezeceğimiz yaklaşık 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru bizi bekliyor. Bugün ayaklarımızı toplayana kadar gerçekten Roma'yı gezeceğiz. Ve şimdi hazırsanız ilk gezi durağımız olan Venezia Meydanı'yla başlıyoruz efendim gezimize. Que sto cormisun agafo Fello che alla pute salca tipo te Calogeri dalla sade colorane. İtalya'da Yunanca şarkılarla ben. Şansımıza bugün de hava o kadar güzel ki dünkü yağmurlu ve kasvetli havadan sonra bugün Evet, şimdi ilk durağımız Venezia Meydanı'na geldik. Arkamda görmüş olduğunuz Palazzo Venezia tepesine de çıkabiliyorsunuz. Biz bugün şimdi tepesine çıkmayacağız ama belki akşam üstüne doğru gün batımında güzel Roma manzarasını izlemek için bu tepeyi ziyaret edebiliriz. Bu cadde üzerinde aradığınız her türlü mağazayı bulabilirsiniz. Tüm ünlü mağazalarda aynı zamanda burada yer alıyor. Ve Roma'daki en meşhur Zara'lardan bir tanesi de burada bulunuyor. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina şu an kapalı, saat 10'da açılıyor ama binanın ihtişamına bakın. Herkes bu Zara'yı inanılmaz seviyor ve tüm böyle Reels'larda işte dünyanın en güzel Zara'sı vesaire falan diye geçiyor. Yanında da hemen Apple var. Evet, gördüğünüz gibi cadde çok sakin ve çoğu yer kapalı şu anda. Dediğim gibi normalde çok canlı oluyor, cıvıl cıvıl oluyor, çok kalabalık oluyor. Biz sabah erken saatte burada olduğumuz için şu an böyle. Ama siz geldiğinizde alışverişinizi yapabilirsiniz, bu canlı sokakların tadını çıkartabilirsiniz. Şimdi ise sizi bu meydanın en önemli noktasına götürüyorum. Hazır mısınız? Evet, şimdi Popolo Meydanı'ndayız. İtalya'nın en meşhur ve en büyük meydanlarından bir tanesi burası. Dediğim gibi alışveriş caddesi Venezia hem çok merkezi bir konumda hem de bizim gideceğimiz lokasyonda. Biz de şimdi hemen buradan sağ üstten devam edip Villa Borghese'ye geçiyoruz. Şimdi de Villa Borghese'nin kapısından içeriye girdik ve gezimize devam ediyoruz. Burada asıl önemli olan bir müze var. Biz müze için randevu oluşturmak istedik, yani rezervasyon yapmak istedik ama doluydu. O yüzden rezervasyon yapamadık. Şimdi bir tekrardan deneyeceğiz. Acaba kapıda girebilir miyiz, giremez miyiz de çok emin değilim. Eğer girebilirsek çekeceğim. Giremezsek de artık yapacak bir şey yok. Yani geldiğimiz ilk gün baktık hatta rezervasyon yapabiliyor muyuz diye. Hepsi dolmuş, ancak pazartesi günü var boşluk. Öyleli bu küçük bilgilendirme de yaptıktan sonra Villa Borghese gezimiz başlasın diyorum efendim.
Hava güzel dedim, sanırım nazar ettim biraz. Bir anda yağmur başladı ama gördüğünüz gibi güneş de var. Öyle bir hava herhalde zannediyoruz ki bir bulut geçiyor üzerimizden ve güneşli günleri yakında göreceğiz diye düşünüyorum. Şimdi Villa Borghes'de Villa Borghes'in bahçelerini gezerken böyle bir göl var burada. 20 dakikalık bir tekne turu yapabiliyorsunuz. 3 euro, 1 saat 10 dakikalık yapabildiğinizde de sanırım 5 euroydu yanlış hatırlamıyorsam. Yağmurdan dolayı kapatmışlar ama şimdi yağmur durdu. Bakalım bir soralım, eğer olursa burada böyle güzel bir tekne turu bizi bekliyor. Sizin de aklınızda bulunsun. Villa Borghes'e geldiğinizde bu güzel sakin yerde böyle tekne turunuzu yapabilirsiniz. Bu güzelliği böyle keşfedebilirsiniz. O zaman şimdi gelin bakalım, eğer tekne turu yapabiliyorsak bir tekne turu yapalım burada. Roma'ya geldiğinizde Villa Borghes'e uğramadan geçmiyorsunuz. Çünkü neden? Villa Borghese bahçelerini güzelce geziyorsunuz. Ardından bir kayık kiralıyorsunuz kendinize. Kişi başı 5 euro ve bu güzel manzaranın, bu güzel suyun keyfini kayıkla çıkartıyorsunuz. Şimdi gezimize devam ediyoruz ama öncesinde hemen YouTube kanalımı takip edip bizi izlemeyi, videolarımızı beğenmeyi ve altına bol bol yorum eklemeyi lütfen unutmayın. Evet, müzeye geldik, şansımızı denedik ama tabii ki tahmin etmiştim ben bilet olmayacağını, ama yine de dedik ki bir şansımızı deneyelim. Tabii ki de bilet yok. O yüzden şimdi Spagna metrosuna doğru gidiyoruz. Ardından oradan Vatikan'a doğru devam edeceğiz. Bu arada içeriği gezmek için şöyle dörtlü bisikletler var. Onlardan da kiralayabiliyorsunuz burada. Şimdi bakalım fiyatları ne kadarmış, bilmeyeceğiz ama bir fiyat araştırması yapalım. Buradan böyle kiralayabiliyorsunuz. Bol vaktiniz varsa burada kiralayıp Borghese bahçelerinde bu şekilde gezebilirsiniz. Bu arada burayı gezmek için inanılmaz mantıklı çünkü bayağı büyük. Biz sadece ufak bir kısmını gezdik buranın. Ama dediğim gibi böyle 1 saat kiralasanız bence her yerini tamamıyla gezmiş olursunuz bisikletlerle. O yüzden şimdi bizim çok fazla vaktimiz yok. Spagna metrosuna doğru devam ediyoruz. Dediğim gibi bugün Vatikan'ı keşfedeceğiz. Evet, hazır önüne gelmişken söylemekte fayda var. Bu arkamda görmüş olduğunuz bina Roma Mahkemesi. İşi düşenleri buraya bekliyoruz. Ve şimdi şöyle bir şeye karar verdik. Dedik ki Bazilika'ya ilk önce San Angelo'ya uğrayalım, ondan sonra Bazilika'ya devam edelim dedik. O yüzden hemen nehrin kıyısına geldik. San Angelo'ya da gelmiş bulunuyoruz neredeyse. Şöyle bir 5-10 dakika yürüme mesafesinde. Bakın hemen şurada gördüğünüz yer. İlk önce San Angelo'yu gezeceğiz. Ondan sonra Bazilika'ya doğru devam edeceğiz. Evet, şimdi San Angelo Köprüsü üzerindeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz San Angelo Kalesi. Roma İmparatoru Hadrian burayı kendisi ve ailesi için anıt mezar olarak inşa ettirmiş. Daha sonra Papalık Kalesi olarak kullanılmış ve günümüzde de San Angelo Kalesi olarak geçiyor. Şimdi gelin bu gizemli yeri birlikte keşfedelim. Evet, Roma Pes'le hiçbir şekilde ücret ödemeden içeriye girdik. Sırayı da beklemedik. Ve şimdi devam ediyoruz.
Evet, şimdi San Angelo Kalesi'nin en tepe noktasındayız. Burada mükemmel bir Roma manzarası sizleri bekliyor. Buraya geldiğinizde mutlaka ziyaret edin. Ve şimdi sizi Roma manzarasıyla baş başa bırakıyorum. Evet, Roma sınırları içerisinde bulunan dünyanın en küçük ülkesi olan Vatikan'ı bugün sizlerle ziyaret ediyoruz. Vatikan'ı keşfediyoruz dedik ama keşfedemedik. Çünkü şu arkamda gördüğünüz sıra var ya, bakın ta şurada başlayıp şöyle devam eden ve ta şuraya kadar gelen. Biz bu sırayı aşamayız diye düşündük. O yüzden çok fazla noktamız var. Onları öncelik tanıyacağız. Eğer yarın sabah boş olursa direkt ilk işimiz burayı gezmek olacak. Ama eğer olmazsa ben önceden zaten çekmiştim. O çektiğim videoları da buraya eklerim. O şekilde görseli tamamlamış oluruz. O zaman şimdi yeni durağımıza doğru devam edelim. Gezgin bir şefle Roma'yı gezmeye, Roma'nın nabzını birlikte tutmaya devam ediyoruz. Evet, Bazilika'yı gezemeyince biz de dedik ki bir yemek yiyelim. O yüzden Trastevere bölgesine geldik. Buradaki en meşhur restoranlardan bir tanesi olan Danaiuso'ya oturduk. Yaklaşık bir yarım saat yine sıra bekledik, her yerde olduğu gibi. Şimdi geldik, siparişimizi verdik. Yemeklerimiz geldiğinde tekrardan görüşmek üzere diyorum. Evet, şimdi siparişlerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Şöyle bir bira söyledim. Ardından bir de enginarımız geldi. Şimdi gelin hep birlikte bakalım tadı nasıl. Bu arada masa o kadar küçük ki o yüzden hani çok şey yapamıyorum. Yerken böyle video çekmek biraz zor oluyor. Bu arada önceki yediklerimize göre bayağı etli gözüküyor. Özellikle şu kısımları. Diğer yediklerimiz biraz daha şeydi. Böyle çok yaprak, çok kıtır kıtırdı. Bu en azından biraz daha, yani çanak tarafı daha çok fazla etli. O yüzden daha lezzetli olacağını düşünüyorum. Hadi deneyelim. Gerçekten güzel. Yine kenar yaprakları çıtır çıtır ama ortası gerçekten yumuşacık böyle ve enginarın tadı çok iyi. Aa, çok iyi ya. Enginar kızartmasına aşık oldum ben ya. Ne yapacağız? Alfredo'dan daha mı iyi? Nasıl? Alfredo'dan daha iyi enginar kızartması. Alfredo'nun Alfredo'su güzel, buranın enginar kızartması ama zaten demişlerdi buranın enginar kızartması meşhur diye. Biz sonraki günlere attığımız için buraya gelmeyi, o yüzden anca deneyebildik ama molto bello. Ne diyorlardı İtalyanlar bilmiyorum. Evet, bir de size İtalya'daki restoranlarla ilgili bir bilgi vermek istiyorum. İtalya'daki restoranların bazıları biraz değişik çalışıyor. Mesela şu an geldiğimiz Danaiuso restoran saat 9'da açılıyor, 3.30-3 gibi kapanıyor. Akşam saat 7'de açılıyor, 11'de kapanıyor. Yani bu aralara dikkat etmeniz lazım. Gideceğiniz restoranlara bakın, çalışma saatleri kaçtan kaça kadar, bir de mümkün olduğunca hani bir saat falan erken gitmeye çalışın ki böyle dediğim gibi sıra varsa almıyorlar. Yani sırada şöyle bir şey var, işte sıra buraya kadar, buradan sonrasını alamıyoruz diyorlar. O yüzden kalıyorsunuz öyle. Önceden bakmakta fayda var çalışma saatlerine. Ona göre restoranlara rezervasyon yaptırabilirsiniz ya da direkt gelebilirsiniz. Bu arada bu geldiğiniz restoranda rezervasyon kabul etmiyor. İlk raviolimizi deniyoruz. Hafif ada çayı aromasıyla birlikte inanılmaz lezzetli. Biraz daha tadına bakmak istiyorum ben bunun. O kadar güzel yemekler ki gerçekten güzeller yani. Ama bizim yemeklerimiz de güzel şimdi.
şey yapmayalım da. Ve şimdi sıradaki lezzetimiz carbonara. Kadın dedi ki bize en iyi carbonara'yı burada yersiniz. İddialı konuştu. Biz dedik ki o zaman getir bakalım. Bu da çok güzel ya. Peki bir şey diyeceğim. Bu İtalyanlar bu kadar hamur işini, pizzayı, makarnayı yiyorlar da nasıl bu kadar zayıf kalabiliyorlar? Aa, çok iyi. Eğer ki vaktimiz olur da yapabilirsek carbonara'nın ilk keşfedildiği restorana gidiyoruz. İnşallah vaktimiz olur çünkü çok istiyorum. Aa, çok iyi değil mi ya? Şimdi ben bu lezzetlere biraz daha varayım. Ardından tatlıda görüşüyoruz. Evet, şimdi sıra geldi. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalıma. Mascarpone peynirli böyle dağ çilekli tatlıları vardı. Onun meşhur olduğunu söylediler. Bize dedik ki getir deneyelim. Çok güzel. Ben dağ çileği zaten çok severim. Bu arada dağ çilekli ürünleri yemek isterseniz Roma'ya geldiğinizde araba kiralayıp Nemi bölgesine gidebilirsiniz. Buradan 40-50 dakika falan sürüyor. En fazla 1 saat sürsün yani. Ama orada dağ çilekli turtalar, dağ çilekli işte tatlılar hepsini deneyebilirsiniz ve manzarası da çok güzel. Bu da çok güzel. Bunu da beğendim. Ama öyle bir bağlı olmadı ama güzel. Çok hafif bir tatlı. Evet, şimdi Dianzo'daki lezzetlerimizi denedik. Bakalım sıradaki durağımız neresi? Evet, şimdi yemeklerimizi yedik. Devam ediyoruz. Toplam 52 euro ödedik. Enginarımız var, 2 tane makarnamız var, 1 tane biramız, 1 tane de tatlımız var. Bunların hepsine 52 euro verdik. Ve yemekler gerçekten muazzamdı. Ben hepsini çok beğendim. Şimdi bakalım sıradaki durağımız neresi olacak? Şimdi de Trastevere bölgesini geziyoruz. Burası eğlence mekanlarıyla, güzel yemek yerleriyle meşhur. Dianzo da buradaydı zaten. Biraz da burayı böyle bir keşfedelim, gezelim, bakalım neler var neler yok. Aslında şu an sakin ama akşam olunca çok daha hareketleniyor, çok daha kalabalık oluyor. Roma'ya geldiğinizde burayı da mutlaka listenize ekleyin. Burada güzel yemekler yiyebilirsiniz, eğlenebilirsiniz. Aynı zamanda binaları da çok güzel. Güzel de fotoğraflar çekilebilirsiniz. İtalya'da olduğunuzu hissettirecek en güzel bölgelerden bir tanesi burası. Size öyle diyebilirim. Evet, şu an bulunduğum yer Trastevere bölgesinin en meşhur meydanlarından bir tanesi Santa Maria Meydanı. Evet, şimdiki durağımız yine Trastevere bölgesindeki meşhur Tonnarella makarnacısı. Buradaki makarnaları çok övdüler. Bize dedik ki tabii ki de buraya gelip deneyelim. O yüzden şimdi buradayız. İçeri girdik. Yine tabii ki de sıra bekledik. Her güzel yerde olduğu gibi sıra bekledik. Yarım saat kadar. Ve içeriye girdik. Birazdan siparişlerimizi vereceğiz. Ardından yemeklerimiz geldiğinde tekrar görüşeceğiz tabii ki. Evet, Tonnarella'daki ilk siparişimiz geldi. Yine enginar kızartması söyledik. Dedik ki neyiniz meşhur? Dedik ki enginar kızartmamız, işte makarnamız meşhur. Dedik ki okey o zaman enginar kızartması burada da deneyelim. Test ederiz nereninki daha güzel diye. Şimdi şöyle bir enginar kızartmasını deneyelim. Bu arada bu enginarın içindeki çiçekler hala duruyor. Enginarın çiçekleri duruyor içinde, öyle kızartmışlar. Evet, denendi, test edildi ve onaylandı. Dianzo daha güzel enginar kızartması konusunda. Neler yaşadık, yok mu buradan hastaneye gitmemiz, mide fesadı geçirdim diye. Aha, bu kadar yemeğin üstüne. Bir de daha akşama 2 yerimiz daha var. Diyoruz ki oraya da gidelim.
Oradaki lezzetleri de deneyelim. Neremize deneyeceğiz acaba? Çok merak ediyorum. Ama yiyeceğiz. Bunlar hep sizin için. Şimdi diğer lezzetlerimiz gelsin. Bakalım onlar nasılmış. Onları da deneyelim. En çok makarnayı merak ediyorum. Çünkü makarnayı burada çok övdüler. Makarna diye. Dedik ki burayı denemeden geçmeyelim. O yüzden geldik işte. Bakalım. Deneyeceğiz. Evet, şimdi makarnalarımızı sipariş ettik. Benimki böyle meatball'lu bir spagetti. Bunu deniyorum hemen. Bakalım dedikleri kadar iyi miymiş. Bu arada burada makarnanın yanına kaşık vermiyorlar. Nasıl yiyorsunuz? Artık o sizin becerinize kalmış. Bu bana biraz ağır geldi ya. Bir de makarna gibi değil de biraz daha böyle udon gibi duruyor. Yani tadı da öyle. Yani normal yediğiniz spagettiler gibi değil asla. Yani öyle çok wow olmadım bu makarna için. Evet, şimdi bir diğer makarnamız peynir ve karabiberli olan. Onu deniyoruz. Bu benim daha çok sevdiğim bir makarna oldu ama hani siz bu tatları seviyorsanız az önceki gibi sevebilirsiniz ama ben öyle çok sevmediğim için biraz daha makarnanın sade olan taraftarındayımdır. O yüzden bu makarna benim daha çok hoşuma gitti. Tek sıkıntı biraz yemesi zor. Dara. Bu arada porsiyonlar bayağı doyurucu ve bayağı büyük. Biz yanına bir şeyden daha mı söylesek acaba? Hani yeter mi falan? Tabii ki yeter size. Gerçekten de yetermiş yani bayağı büyük porsiyonları. Yani Tonarello'yu herkes o kadar övdü ya da biz çok büyük beklentiyle gittik. Ama tam bir fiyat performans. 35,5 euro ödedik tüm yediklerimize. 2 tane makarnamız, bir tane de enginar kızartmamız vardı. Ama ben o kadar wow olmadım onun için. O yüzden şimdi bakalım sonraki durağımız neresi olacak? Belki siz beğenirsiniz, belki seversiniz. Geldiğinizde deneyin bakalım. Altına da yorumları bırakırsınız biz sevdik, sevmedik diye. Evet, şimdi Roma'daki diğer durağımızdayız. Burası Tiber Nehri üzerindeki tek ada olan Tiberina Adası. Buraya bir köprüyle bağlanabiliyorsunuz. Bu ada Trestevera'ya çok yakın. Buraya geldiğinizde mutlaka ziyaret edin, bir görün derim. Şimdi hazırsanız siz de bu adayı birlikte keşfedelim. Bakalım neler varmış, neler yokmuş içeride. Güzel gözüküyor. Bu arada tepeden bakıldığında bir kayık gibi görüntüsü var. O yüzden herkes burayı çok seviyor ve sakin bir yer olduğu söyleniyor Roma'ya göre. Bakalım öyle mi gerçekten? Ama hiç zannetmiyorum. Şu an bayağı bana kalabalık geldi mesela. Adayı keşfettik. Çok bir şey yokmuş. Böyle ama akşam bir şeyler içmek için gelebilirsiniz buraya. Nehir kıyısında böyle oturabilirsiniz. Keyifli vakit geçirebilirsiniz. Onun dışında çok bir atraksiyonu yok. Şimdi ise devam ediyoruz. Bir sonraki durağımız bakalım neresi olacak? Evet, şimdi Roma'da bir diğer noktamızdayız. La Bocca del Verita. Gerçeğin ağzı olarak biliniyor. Orta çağdaki insanların yalan söyleyip söylemediğini Aslı'nın ağzından elinizi içeriye sokarak anlayabiliyormuşsunuz. Eğer yalan söylüyorsa bir kişi Aslı'nın ağzı kapanıyor ve eliniz sıkışıyor. Eğer gerçekleri söylüyorsa hiçbir şey olmadan yoluna devam ediyor. Elimi ağzıma soktum. Demek ki yalan söylemiyormuşum. O yüzden şu an sağ salim iki kolum
çıkabildim. Şimdi diğer noktamıza doğru devam edelim. Evet, şimdi bir diğer durağımız da Roma'daki Herkül Tapınağı. Burası Roma'da ayakta kalmış olan en eski mermer yapılardan bir tanesi. Hemen Portunus Tapınağı'nın yanında bulunuyor burası. Roma'ya geldiğinizde mutlaka burayı da ziyaret etmeyi unutmayın. Bakın hemen Portunus Tapınağı burada. Herkül Tapınağı da hemen burada. Evet, o kadar merdiveni boşuna çıktık arkadaşlar. Bizimle kesinlikle birileri dalga geçti diye düşünüyorum. Oraya kadar çıktık, baktık hiçbir giriş yok. Ama orada bir kilise gördük. Santa Maria Kilisesi'ymiş. Tavan freskleriyle meşhurmuş ve tavanı altın kaplamaymış. En azından dedik burayı da görmüş olduk. Size şöyle göstereyim. Şimdi artık bakalım terasa nasıl çıkacağız onu bulmaya çalışıyoruz. Evet, şimdi Roma'daki bir diğer durağımızdayız. Burası Kapitol Tepesi, Roma'nın en yüksek yeri. Burayı tasarlayan Michelangelo gördüğünüz gibi muazzam bir iş çıkarmış. Bize de burayı böyle gezmek düşüyor. Şimdi sizi burayla baş başa bırakıyorum. Asansör sırasında baktık, dedik ki boşmuş, ne güzel vesaire falan. Ödedik, bu arada kadını da duymadık ne olduğunu vesaire falan. Dedik hani 2 tane bilet al buradan. Çünkü İtalyanca ile biraz İngilizce karışınca çok anlaşılmıyor. O yüzden sorduk, 17 euroymuş. Böyle bir ufak bir şok geçirdik ilk önce. Ama artık bileti de almış bulunduk, artık yapacak hiçbir şey yok deyip devam ediyoruz. 17 euro verdik, o yüzden asla inmiyorum yukarıdan. Sabaha kadar yukarıda manzara izleyeceğim. 17 euroyu verdim. 7.30'da kapanıyor. Gerçekten ve de 7.30'da kapanıyor. Şu an saat 18.44. Bir saat yukarıdayım. Vallahi inmem aşağıya. 17 euro'nun hakkını sonuna kadar çıkarmam gerekiyor. Tepede bir videomuz olsun istedim. Şuraya 17 euro verdiğimiz için. Bir de Kolezyum'a beni böyle gece çek. Evet, 17 dakika bile sürmeyen 17 euroluk turumuzu tamamlamış bulundunuz. Çünkü 7'de kapanıyormuş, 7.30 değil. Ama şöyle bir şey duydum. O aldığımız biletle yarın buradaki müzeye de girebiliyormuş. Yani 7 gün boyunca girebiliyormuşsunuz. Ama bizim sadece yarınımız kaldığı için yarın da sabah 9.30'da açılıyor. Eğer vaktimiz olursa gelip burada müzeye de gireceğiz. Sizin de aklınızda bulunsun, yani sadece yukarıya değil, aynı zamanda müzeye de girebiliyormuşsunuz o 17 euroluk biletle. Böyle bir ufak bir bilgilendirme yaptım. Şimdi devam edelim artık. Belki bir çilat zamanı, belki başka bir şey ama benim şu an tek hayalim Kolezyum'a karşı şöyle bir kadehimi kaldırıp artık relax moda geçmek olacak. O zaman başlıyoruz. Devam ediyoruz. Evet, artık bugün Roma'yı gerçekten tamam ettik. Altının üstüne getirdik. Yemeklerimizi yedik, çok güzel yerlere gittik. Sizlerle güzel bilgiler paylaştım diye umuyorum. Şimdilik bugünü burada kapatıyorum. Yarın yeni yerlerde görüşmek üzere. Biraz dinlenelim biz. Günaydın, günaydın, günaydın herkese. Sabahın erken saatlerinde, saat 7'de geldik, Vatikan'ın kapısına dayandık. İçeriye girdik arkadaşlar. Allah'tan çok fazla sıra yoktu. Saat şu an 7'yi çeyrek falan geçiyor. Size öyle diyeyim yani. O kadar erken geldik. Ama tabii biraz beklettiler bizi. 20 dakika sonra falan açılacak dediler. Açıldı ve şu an siz de hazırsanız Bazilika'yı gezelim.
Evet, dünyanın en küçük ülkesinde dünyanın en büyük bazilikasını gezmeye devam ediyoruz. Buraya girdiğinizde hemen orta tarafta, yani tam şurada dünyanın en büyük bazilikaların, kiliselerin metreleri yazıyor. Kaç metre olduklarını. Bunları buraya yazmaların nedeni de bu kilisenin ne kadar büyük olduğunu herkese göstermek. Atıyorum işte Köln'deki kilise şu kadar metre ama hani bak daha buradan buraya kadar uzuyor, bizimki daha büyük vesaire demek için böyle bir de dipnot olsun size. Dedik ki Bazilika'nın gezmediğimiz hiçbir yeri kalmasın. O yüzden biz de en tepesine çıktık. Bakalım buradan şehir manzarası nasıl gözüküyor. Evet, şu an Bazilika'nın tepesindeyiz. Şöyle mozaikli bir yoldan ilerliyorsunuz. Hem iç tepesini görebiliyorsunuz buradan, yani içeriği görebiliyorsunuz. Bir de aynı zamanda dışarıya çıkıp şehir manzarasını da izleyebilirsiniz. Çok dolan başlı yollardan çıkıyorsunuz yukarıya. Yoruldum. Bir de yukarıya çıktıkça bakın şöyle değişik bir hal oluyor. Yamuluyor biraz. Şöyle geçmek zor ama yılmıyoruz. Çok yoruldum. İsviçreli askerleri de gördüğümüze göre artık bir meydanı şöyle bir görüp Pantheon'a doğru devam ediyoruz. Pantheon'da gezdikten sonra Roma'daki tüm gezmek istediğimiz yerlerin hepsini gezmiş bulunuyoruz. Evet, Aziz Petrus Bazilikası'nı gezdikten sonra şimdi San Pietro Meydanı'ndayız. San Pietro Meydanı'nda önemli bir nokta var. Evet, bu noktaya geldiğinizde şöyle baktığınızda tüm sütunları tek bir sütun olarak görebiliyorsunuz. Mesela arkamdaki sütunlar şu an farklı farklı gözüküyor. Hiçbiri tek değil. Ama şimdi buradaki sütunların görüntüsü gelecek ve mükemmelliğe bakar mısınız? Evet, umarım şu an gözüküyordur. Biraz güneş geldiği için de göremiyor olabilirim ama bakın sütunlar tam şu an bulunduğum noktada tek bir sütun olarak gözüküyor. Ama şu an noktadan ayrıldım ve gördüğünüz gibi sütunlar bu şekilde birbirinden bağımsız olarak gözüküyorlar. Hizaları bozuldu şu an. Dünyanın en küçük ülkesinde dünyanın en büyük bazilikasını gezdik. Ve şimdi gezimize devam ediyoruz. San Pietro Meydanı'ndayız. Evet, şimdi Roma'nın en iyi kahvecisi olan La Casa'da kafeye geldik. Buranın meşhur böyle çırpılmış kremalı kahveli bir içeceği, yiyeceği, dondurması hepsi olarak geçiyor. Onu deniyoruz. McDonald's'taki hani krema sıkımlı dondurmalar vardır ya, böyle eskiden 1 liraydı. Onun kahvelisi. Vallahi tadı ona benziyor ama bayağı lezzetli, güzel bu arada. Evet, Roma'daki denemeniz gereken yemekler listesine mutlaka eklemeniz gerekiyor burayı da. Evet, şimdi Roma'da Campo di Fiore Meydanı'nın hemen tam köşesindeki Marucci'ye geldik. Burada kapalı pizza deniyoruz. İlk defa bu kadar kabarık bir pizza gördüm gerçekten. Roma'da çok az pizza denemiştik. Bu ikinci oluyor.
Yanları çok güzel ama ortası biraz böyle ıslandığı için şey olmuş durumda. Öyle bir dilim pizza hayal etmiştim ama olmayacak galiba. Maalesef ki şöyle çıktı. Bakalım şimdi nasıl yiyeceğim ben bunu. Burası bizim testimizden geçti. Şimdi sırada kapalı pizza var. Onu ilk defa deneyeceğiz. Evet, sıra geldi kapalı pizzamızı denemeye. Devasa ve pişiye benzemiyor mu? Yani hani tek tek uğraşmayıp böyle pişiyi atmışsın gibi. Biraz kesmesi zor sadece. Biraz zor değil, bayağı zor. Bakayım içerisi nasıl? Bunun içi boş. İçi boş bunun. Sadece üstüne atmışlar. Ben size dedim bu pişi. Ben size demiştim bu pişi diye. Ama kesmesi bayağı zor gerçekten. Pişiyi çalmışlar bizde diye. Yani hani çok büyük bir fark göremedim. Gerçekten pişiyle aynı. Ama lezzetli. Sadece biraz fazla yağlı geldi bana. Evet, şimdi sordular ne yapıyorsunuz diye. Dedik hani YouTube çekiyoruz vesaire. İşte çok sevindiler. Nereden? İşte kanalın ismini aldılar falan. Sonra bir baktık ki böyle bir tatlış hediyeyle geldiler bize. Bu kroketmiş bu arada. Dışını pankoyla kaplayıp kızartıyorlar. Daha sonra içerisine ne eklemek istiyorsun onun böyle çeşitleri var. Ama bizimki şu an patlıcanlı, parmesanlı ve domates soslu. 5-6 tane daha da çeşidi varmış menüde. Buranın favori yemeği dediler. Bize dedik ki deneyelim, size de böyle bir gösterelim. Yani böyle küçük bir ikramda bulundular bize. Hemen deniyoruz bakalım nasıl. Bayağı lezzetli, böyle çıtır çıtır geliyor patatesle birlikte şu kenarlar. Bir de içerisinde de birden fazla peynir var diye söyledi. Onlar birlikte muhteşem bir kombinasyon olmuş. Güzel, aslında biraz böyle bizim kumpiri andırdı ama bayağı lezzetli, denenebilir. Belki kanala bunun da tarifini yükleriz, ne dersiniz? Beş saniyede tiramisu nasıl yenir işte örnek. Evet, günler sonra girmek için uğraş verdiğimiz, kaldığımız otelin hemen yanındaki Pantheon'a son dakika girmeye karar verdik. Yani anca bu zamana girebildik, size öyle diyeyim. Cash'ten ödedik, 5 euro verdik bunun için kişi başı. Ve şimdi hazırsanız gelin Pantheon'u keşfedelim. Evet, bu arada Pantheon en eski beton kubbeli yapı. Aynı zamanda Roma yapılarının içerisinde, yani Roma'daki en iyi korunmuş yapılardan da bir tanesi. Evet, artık Roma'dan yavaş yavaş ayrılıyoruz. Kaldığımız oteldeki adam bizi götürüyor. Belli bir ücret vererek oteli transfer yaptırdık. Böyle de bir bilgi olsun. Eğer gelir kalırsanız, ya odaların içi çok wow değil ama en azından temiz ve böyle çok yardımseverler. Yani misafirperverlikleri çok iyi. Aynı zamanda bir de tabii ki konumu çok iyi. Hemen Pantheon'un yanında gerçekten. Tüm her yere yürüme mesafesinde.
bizim için gerçekten çok kolay oldu. Kaldığımız yerden çoğu yere ulaşmak. O yüzden otelin konumu mükemmel. Lasciatemi cantare per la chitarra in mano. Lasciatemi cantare la canzone piano piano. Evet, açılışı Roma'da yapmıştım. Kapanışı da İstanbul'da yapıyorum. Şu an İstanbul'a geldik. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndayız. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Umarım Roma için sizlere de güzel fikir olmuştur diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten en iyi, en dolu dolu Roma vlogu bu oldu. Şimdiden kanalı takip edip bizi izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videonun altına bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Hoşça kalın.